Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Bugün ise yanımda Opel Astra K kasa var. Yani abi, bileceğiniz üzere kanalımızda J kasa vardı. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel ilgi gösterdiniz. L kasa da vardı, 0 kilometre. Yine bayram günü aynı yerde, aynı burada incelemiştik Yunus'la beraber. Çok teşekkür ederim. Ona da gayet güzel ilgi gösterdiniz. Dedik ki J var, L var. Neden ortası olmasın? Biz de size ikisinin ortasını bulduk. 1.6 motorun yarattığı şaheser diyelim. Hem yakıt tüketimi hem ise güç ve performans. Tam bir viraj canavarı. Nedir abi? 1.6 motora sığdırılabilecek en güzel beygirlerden. 136 beygir, 300 Nm tork. Yeni fişek bir makine ya. Heyecanlanıyorum. Video başlamadan önce şu aşağılardan, sağdan soldan bir yerden bir abone olalım. Ne yapalım? Beğendik mi? Abone olduk mu? Tamam. Geçiyoruz o zaman incelemeye. Opel Astra K kasanın tasarımına şöyle dışarıdan baktığımızda J kasadan esintileri görebiliyoruz. Neleri görüyoruz abi? Öncelikle farları görebiliyoruz. Bu araç J kasaya göre biraz daha derli toplu bir araç. Aslında küçük gibi dursa da daha da genişlemiş. Aks oranı vesaire vesaire derken nelerimiz var? Hemen şöyle hızlıca bakalım. Kaputumuzu gördüğünüz gibi çok güzel şöyle V tasarımda bir kas yapmışlar. Gayet güzel olmuş, gayet şık olmuş. Bugün aracımızın rengi siyah. Ben siyah arabayı çok sevmiyorum açık konuşmak gerekirse ama güzel. Hani Astra'ya her renk yakışıyor. Mor da koysan yakışır yani, ki mor rengine bayılırım. Göreceğiniz üzere şu ön tasarımdan başlayacak olursak şurada görmüş olduğunuz ön panjur yeni nesile de aslında göndermelerde bulunuyor. Bildiğiniz üzere Insigna'ları vesaire, yeni Corsa'lar falanlar filanlar, Astra'lar aynı bu tasarıma sahipti. Insignia videosunu da kanaldan izleyebilirsiniz. Insignia videosunu da yine aynı yerde çekmiştik. Şöyle zaten beyaz. Göreceğiniz üzere full led farlarımız mevcut arkadaşlar. Sinyallerimiz burada. Ön park sensörümüz var. Çeki demir kapağımızı burada görüyorsunuz. Altında nelerimiz var? Altında şurada sis farlarımızı görebiliyorsunuz. Havalandırma menfezlerimiz vesaireler. Jantlar güzel. Jantlar iyi arkadaşlar. Neyimiz var? Bugünkü aracımızda Velox Sport lastikleri var. Jantlar güzel demiş. Lastiklerimiz gayet güzel. Hani biraz ince yanak. 17 inç jantlarımız var bugünkü aracımızda. Yan sinyalimizi burada görüyorsunuz. Aynamızda değil bugünkü yan sinyalimiz. Bugünkü aracımızın. Aynalarımız elektrikli bu şekilde. Arka camlarımız siyah. Aracımız zaten siyah. Belli olmuyor ama güzel duruyor. Başka neyimiz var abi bugünkü aracımızda? Şöyle arka tarafına doğru geldiğimizde arka tarafı da gayet güzel. Gerek spoiler olsun, gerek şuradaki 3. stop lambası olsun. Göreceğiniz üzere antenimiz zaten burada. Sileceğimiz de burada. Stoplarımızı görüyorsunuz. Stoplar zaten J formunda. Hani J kasaya da biraz gönderme mi yapmışlar, ne yapmışlar artık bilmiyorum. Yakışıyor. Güzel duruyor. Tatlı duruyor bu araçta. Başka neyimiz var arkadaşlar? Bugünkü aracımızda biraz tozlu yıkadık ama tam geçmedi. Göreceğiniz üzere burada arka park sensörlerimizi görüyorsunuz. Kedi gözlerimiz burada. Aracımız dizel olduğu için egzozumuz şurada altta. Çeki demirimizi de burada görüyorsunuz. Opel yazısı. Bagaj açma tuşumuz da burada. Bagajımızı buradan bu şekilde tutup açıyoruz. Hani çok büyük olmasa da gayet güzel bir bagajı var bugünkü aracımızın. Kapağımız da burada. Onaylamıyorum maalesef AdBlue. Aracımızı şöyle 360 derece döndük. Gördük. Arkadaşlar bugün biraz akşam çekimi yapıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere yaz geldi. Havalar gayet sıcak. Bugün İstanbul 37-38 derecenin altına düşmedi. Ne kadar yeşillik bir alanda dahi olsak da maalesef sıcak. Başka neyimiz var? Kapı kollarımız, anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz mevcut bugünkü aracımızda da. Anahtarsız giriş çıkış demişken şöyle anahtarı da size gösterelim. Nereye koyduk anahtarı acaba? Anahtarımız burada arkadaşlar. Insignia videosunun aynısında vardı zaten. Aynı anahtar. Anahtarımızı da gördük. Gayet güzel şık bir anahtar. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş. Tutup çekmeli. Anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz var. Kapı seslerimiz bu şekilde. Aracın içine doğru geldiğimizde göreceğiniz üzere klasik Opel kapı içleri. Buralar yumuşak, her zamanki gibi çok güzel. Buralarda bez. Biraz çabuk kirleniyor ama temiz tutmakta fayda var diyelim. 4 cam otomatiğimizi görüyorsunuz. Ayna seçicimiz, ayna joystick'imiz. Ayna joystick'ini şöyle aşağıya doğru sürünce aynalar kapanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var bugünkü aracımızda? Göreceğiniz üzere koltuğumuz, alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Burada baldır desteğini görüyorsunuz. Hani ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama
beşik formunda yukarı aşağı oluyor bugünkü aracımızın koltuğu. Sağ tarafta da oluyor diye hatırlıyorum. Bakalım sağ tarafa da. Baldır desteğimiz zaten burada. Aracımızın koltuğu manuel. Şurada göreceğiniz üzere. Başka neyimiz var? Şöyle aracın içine geçelim. Aracın içine geçtik. Şöyle ışıklarımızı da yakalım. En azından biraz destek olsun. Hava kararmaya başladı. Burada göreceğiniz üzere otomatik far özelliğimiz mevcut. Ne güzeldir ki Opel böyle güzel bir araca böyle otomatik far özelliği koymuş. Başka neyimiz var? Burada bir tane cebimiz var. Hani eşyalarınızı falan saklayabilirsiniz. Far yükseklik ayarımız, gösterge aydınlatma ayarımız. İşte karanlık olsun vesaire olsun vesaire olsun. Direksiyonumuz güzel arkadaşlar. Gösterge panelimiz bu şekilde. Full analog. Sadece şurada ortada bir bilgi ekranımız var. O dijital. Sinyal kolumuz zaten biliyorsunuz. Bu şekilde. Vesaire vesaire. Opel'lerin en büyük özel alameti farikalarından biridir. Bakın şurada bir tane düğme var. Bir tane de burada menü var. Bu menüye düğmeye bastığınız zaman şurada da ileri geri var. Bakın burada bu şekilde aracın ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde ileri geri yaptığınız zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde sadece AdBlue vesaire vesaire değil. Bakın lastik basınçlarına. Lastik basınçlarını da şöyle göstereyim size. Bazen kapitör arızası olabiliyor. Şu menü tuşuyla şu tuşa basılı tuttuğunuz zaman, şu iki tuşa bastığınız zaman ne yapıyor? Orayı sıfırlıyor. Bu bilgiler her yerde bulunmaz. Lütfen bir abone olalım arkadaşlar. Başka neyimiz var? Bugünkü aracımız 87.436 kilometrede. Birkan abi bu defa odometre testini tutturamamışız abi. Kusura bakma. Gördüğünüz üzere sesinden de anlayacağınız üzere dizel makinemiz, devir saatimiz, yakıt göstergemiz arkadaşlar, hararet göstergemiz. Burada da hız göstergemiz. Bunu zaten söylemiştim size. Bilgi ekranımız. Başka neyimiz var arkadaşlar? Şöyle biraz klima açacağım, kusura bakmayın. İstanbul yanıyor. Burada çok güzel bir özellik var. Çarpışma uyarısı. Şöyle ekranda da göründüğü gibi arkadaşlar. Çarpışma uyarısı hani ne kadar mesafede olsun, uzak mı olsun, orta mı olsun, çok yakın mı olsun. Başka neyimiz var? Hız sabitleyici kapatıcımız var. Hız sabitleyici şu ekranda da göreceğiniz üzere hız sabitleyici ayarlarımız burada. Bu da hız sınırlandırıcı. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Yanlışlıkla buna dokunuyor. Sonra şöyle bir şey yapıyor. Sonra diyorlar ki bu araba 25'i geçmiyor mesela. Geçmez abi çünkü sen bunu açmışsın. Ne yapacaksın? Bunu böyle kapatacaksın. İptal olacak. Sonra diyorsunuz ki Opel şöyle arızalı, Opel böyle arızalı. Arızalı olan Opel değil. Arızalı olan sensin. Her neyse. Yine Opel aşkım tuttu. Çok da lafı uzatmayalım. Direksiyonumuz güzel. J kasada da aynı direksiyon vardı. Bu sadece biraz küçülmüş. Yeni nesillerin zaten hemen hemen hepsinde var. Yeni Astra'da yoktu ama yanlış hatırlamıyorsam. Insigna'da falan var ama bu şekilde. Konumuz bu şekilde arkadaşlar. Burada başka neyimiz var? Bunlar zaten hız sabitleyici ayarlarımız. Bakın diyor hız sınırı ayarlandı. Bu şekilde alçaltıp yükseltebilirsin. Bunu tekrar kapattık. Sesli komut özelliğimiz var. Ama telefonunuza bağlı bir sesli komut özelliği. Burada neyimiz var? Burada mut tuşumuz var arkadaşlar. Aynı zamanda çağrı geldiği zaman çağrıyı da reddedebiliyorsunuz. Radyo ayarlarımız bu şekilde. Sesimiz burada. Ses azaltıcı ve çoğaltıcı. Yani üzere. Hani ses sistemi de güzeldi bu arabanın, öyle kötü değildir. Havalandırma menfezlerimiz burada. Dokunmatik ekranımız var. Dokunmatik diye hatırlıyorum. Aynen dokunmatik burada da göreceğiniz üzere. Şuradan ana ekran dedik. Telefonda vesaireydi, ayarlarda falan filan. Apple CarPlay ve Android Auto da var bugünkü aracımızda, bilginiz olsun. Şöyle hafif yukarı doğru geldiğimizde çok yumuşak. Gayet güzel. Gayet tatlı. Burası sert. Artık PSA olduğundan dolayı galiba bunu koymuşlar. Burası da siyah. Hani aslında aynı malzeme. Burası parlak, burası siyah sadece. Torpidomuz burada arkadaşlar. Torpidomuz gayet güzel. Ya güzel detaylar var. Bakın burada mesela kalem tutma yeri var. İşte para koyma, bozuk para koyma yerleri var burada. Torpido çok büyük değil. Çok küçük değil ama yeterli. Başka neyimiz var? Burayı anlatmayı unuttum size. İşte home tuşu hem burada var hem burada var arkadaşlar. İşte parçayı geri al, frekansı geri al, ileri al, telefonu bağla vesaire vesaire. Burası böyle çok karışık gibi gözüküyor. J kasadan sonra gayet sadeleştirmişler, gayet güzel. Şöyle göreceğiniz üzere havalandırma açık kapalı, klimamız sadece fan ya da klima. İçerideki havayı muhafaza et, cama ver, kafaya ver, ayağa ver. Zaten üzerlerinde böyle sarı ışıklar yanıyor göreceğiniz üzere. Ön cam buğu çözümümüz, arka cam buğu çözümümüz. Bu SNC bütün ayarlar sürücü ayarına eşleşti. Yani şu örnek veriyorum, siz ne yaptınız? Burayı böyle sıcak yaptınız değil mi arkadaşlar? Ama hani burada oturan kişi sıcak yaptı. Siz soğuktasınız şoför olarak.
Tek tek uğraşmak yerine sadece buna basıyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Direkt L oldu. Yani low oldu. Yani en düşük oldu. Başka neyimiz var? Burada hani buraya da bir şey konmaz açık konuşmak gerekirse. Hani Astra'yı ne kadar seversem seveyim buraya konmaz. Ha şunu da söylemeyi unuttum. Burada da fan ayarımız var arkadaşlar. Otomatik klima özelliğimiz var. Bugünkü aracımız orta paketti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen orta paket olması lazım. Şunu da söylemeyi unuttuk. Dörtlü flaşörümüz de burada. Buna doğru geldik. Şöyle vitesimizi D'ye alalım. EAT 8 ileri şanzıman. 9 muydu 8 miydi? Ben 8 diye hatırlıyorum ama otomobil günlüklerim 9 demiş. Bence 8. Bilenler alta yazsın arkadaşlar. Bir takip uyarı asistanımız var arkadaşlar. Başka neyimiz var? Start stop iptalimiz var. ESP kapatma tuşumuz burada. ESP'niz lütfen devamlı açık olsun. Burada park sensörü iptalimiz var veya park sensörü açık kapalı falan filan. Aracımızı şöyle boşaldık. El frenini kaldırdık. Tekrar P'ye aldık. En güvenli şekilde. Biraz daha aşağı tarafa gelmeden önce şöyle söyleyeyim. Vites topuzu hani J kasanın biraz daha derli toplu olanı, biraz daha ufaltılmışı gibi duruyor. Burası zaten klasik Opel alüminyum. Hani güzel duruyor. Ama böyle biraz daha dik duruyor. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Biraz daha aşağıya geldik. Buralarda neyimiz var? 12 volt soketimiz var. Elektrikli el frenimiz var arkadaşlar burada. Burada çok güzel kapaklı şöyle kapaklı bir gözümüz var. Pasatçıların gözü yaşlı. 2 tane bardaklığımız var. Şöyle 1 litrelik şişeler sığmıyor ama bilginiz olsun. Ufak şişeler sığıyor. Burayı da böyle kapattık. Şu tarafa doğru kol dayamamız var. Bu şekilde ileri geri oluyor arkadaşlar. Alçaklık yükseklik ayarı yok. Sadece böyle kapaklı. Hani çok ufak. Burada da bir tane USB çıkışımız var. Şuradan belli oluyor mu bilmiyorum ama şuradan. Belli oluyormuş. Söylemeyi unuttum. Astra'da olsa ne kadar sevsem de bu arabayı maalesef tavan siyah. Hani belli oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama maalesef tavanımız siyah arkadaşlar. Burada ışıklı aydınlatmalarımız mevcut. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Buralar komple siyah. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gece çekim olduğundan tavan da siyah. Şuraya şöyle gel. Burada neyimiz var? Bir tıkla aydınlatmalı kapaklı aynamız mevcut. Ruhsat saklama cebimiz yok. Buradan bir eksi yazdık bu arabaya. Bu sağ tarafa bakıyoruz. Sağ tarafta da aynı şekilde arkadaşlar. Tutamaçlarımız güzel. Tutamaçlarımız hani sol tarafta şoför tarafında bile tutamacımız var. Başka neyimiz var? Kapıda söylemeyi unutmuşuz. Şöyle kapı açma kapama tuşumuz burada. Tutma yerlerimiz gayet güzel. Hani buraları şık yapmışlar. PSA esintilerini burada görebiliyoruz. Bugün zaten Yunus çok yalnız anlatıyorum videoyu. Ondan dolayı hadi şimdi arkaya geçelim. Ama beğenelim. Şu aşağıdan bir beğenelim arkadaşlar. Sonra da arkaya geçelim. Opel Astra K'nın arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar kapı seslerimiz bu şekilde. Kapımızı açtık. Aynı ön taraftaki gibi. Değil tabii ki de. Buralar biraz daha sert. Önler yumuşaktı. Buralar sert. Buralar yumuşak ama. Arka camlarımız zaten otomatik. Şu an çocuk kilidi aktif olduğundan dolayı çalışmıyor. Bilginiz olsun. Koltuklara gelecek olursak. Koltuklarımız ön tarafta söylemeyi unuttum. Gayet güzel. Hani işlemeli böyle. Çizgili mizgili. Gayet güzel. Isofix bağlantılarımız da burada mevcut. Göreceğiniz üzere. Şöyle ufaktan bir oturalım. Oturduk arkadaşlar. Tavan zaten siyah. Söylediğim gibi. Hani maalesef siyah beni boğuyor. Böyle anlatamıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Gördüğünüz üzere koltuk mesafesi hani öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Fakat rahat gibi. Belli bir süre rahat, konforlu bir yolculuk yapmaya çalışırım. Ama belli bir süre. O belli bir süreden sonra maalesef yeterli konforu sağlayamaz. Çünkü bu araba hatchback bir araba. Arka tarafta başka neyimiz var? Tutamaçlarımız gayet güzel, gayet şık. Ele de iyi geliyor. Sağlam. İnsanı yormayacak cinsten. Başka neyimiz var arkadaşlar? Askı aparatlarımız var. Askı aparatlarımız da gayet şık. Opel Astra K kasanın arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar bagaj. Bagajımız 370 litre bir bagaj hacmine sahip. Hani çok da değil, az da değil, yeterli derecede denebilecek seviyede. Şöyle inceleyecek olursak göreceğiniz gibi arkası gayet şık zaten. Bayılıyorum ya. Ben Astra'ların hastasıyım arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim. Şuradaki tuştan şöyle bagajımızı açtık. 570 litre bir bagaj hacmi var. Gayet yeterli. Bugünkü arabada maalesef pandizot yok arkadaşlar. Koltuklarımız 2+1 tasarıma sahip. Biraz önce ufak aksaklıklar olduğundan dolayı hadi bagaja geçelim diyemedim. Kusura bakmayın. Bagajımız dediğim gibi gayet derin. Sınıfına göre gayet güzel arkadaşlar bagaj hacmimiz. Göreceğiniz üzere şurada
bir tane ışıklandırmamız var. Anlatmayı hep unutuyormuşum. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Artık unutmayacağız inşallah. Burada da tamir setimiz var arkadaşlar. Göreceğiniz gibi. Burayı böyle kapattık. Hani yumuş yumuş ya. Çok güzel böyle bagaj. Burada neyimiz var? Burada da bir cebimiz var arkadaşlar. Bu cebimizde ise şöyle açacak olursak yangın tüpü vesaire 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 var. İnşallah kullanmak durumunda kalmazsınız. Bagajımız sert. Bir tane tutma kolumuz var. Buradan böyle yaptık. Bagajımızı kapattık. Arkadaşlar Opel Astra gayet güzel bir araba. Gayet şık bir araba, kaliteli bir araba. Dediğim gibi çok sevdiğim bir araba, güzel bir araba. Hem arkadaşım hem de takipçilerimizden birisi olan Okan sağ olsun bana bir telkinde bulundu. Dedi ki Mahmut dedi, arabaları anlatıyorsun. Hani elinden geldiğince, dilin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Dostum dedi, neden bu arabaları kendi aralarında puanlamıyorsun? Şimdi bu videodan mı puanlayalım, başka videoda mı puanlayalım bilmiyorum. Çünkü Opel Astra benim için torpilli bir araba. Gayet güzel bir araba. Neden güzel, neden torpilli? Viraj canavarı bir araba. Yırta yırta giden bir araba. Hatta Moto1 kanalında çok güzel böyle bir drag rolling yarışı yapmışlardı arkadaşlar. Böyle Astra orada hepsinin böyle ratatatatata diye eline vermişti. Tabi ratatata yapmamıştı. Niye? Çünkü dizel abi. Her neyse çok uzatmayalım. Önce videoyu bir beğenelim, abone olalım. Abone olmayanlar varsa bak olmuyor böyle arkadaşlar, o kadar anlatıyoruz ya, lütfen bir abone olalım. Şaka maka bir yana, eğer arabaları puanlamamı istiyorsanız lütfen aşağıya yorum yazın. Puanlamamı istemiyorsanız da aşağıya yorum yazın. Deyin ki arabaları puanla ya da puanlama. Ben de ona göre bir şey yapayım. İsterseniz bu hafta Opel Astra videosunu es geçelim. Çünkü benim için torpilli bir araba dediğim gibi. Üzüntülüyüz. O 136 beygirlik 1.6 motor artık üretilmiyor. Burada biraz duygusallık falan filan. Bugün size dilim döndüğünce Opel Astra K kasayı anlatmaya çalıştım. 1.6 motor 136 beygir olan versiyonu EAT8 ileri şanzımanına. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi. Onun dışında bunu eksik bunu fazla söyledim. Bunu şöyle yap, bunu böyle yap Mahmut demek için aşağıya yorum atmayı. Arabalar hakkında bir şey sormak isterseniz ya da gel benim arabamı çek demek isterseniz de mail adresinden bana yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar etkileşim, o kadar güzel araba, o kadar kaliteli video, o kadar güzel içerik diyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.